Merhabalar, ben Pınar Uçargül. Moda tasarımcısıyım aslında. Hem desen tasarlıyorum hem kıyafet tasarlıyorum diyebiliriz. Upschool adında bir markam var. Kadın kıyafetleri hem de ev tekstili olan bir desen markası. Daha önceleri ev tekstili değildi. İlk başta kıyafetler tasarlıyordum ama çocuğumun odasına bir duvar kağıdı yapmak istedim. Aslında kendi desenlerimden ona bir dünya yaratmak istedim daha doğrusu. Gerçekten çok tatlı bir oda çıkarttık ortaya. Sonrasında da ofisime ve şimdi aslında her yere duvar kağıtları da tasarlayan bir marka olduk. Şu an Ulus'tayız. İlk oturduğum yer Kandilli'deydi. Daha sonrasında Gümüşsuyu'na taşınmaya karar verdik. Ailelerimiz ilk eve girdiği zaman, Gümüşsuyu'ndaki eve girdiği zaman dediler ki burasını siz gerçekten çocuk için mi tuttunuz yoksa kendiniz için mi? Biz de onlara karşı çıktık ve dedik ne demek işte tamam güzel bir ev, tatlı bir ev ama burada aynı zamanda çocuk da büyütülebilir. Çocuğumuz şehir çocuğu olsun. Biz sitede oturmak istemiyoruz. Sitedeki hayat bize biraz korkutucu geliyor diyorduk. Ta ki çocuğumuz bir yaşına gelip anne beni parka götür, anne beni evde bırakma demeye başlayıncaya kadar. O hani herkesin yaşadığı gibi bir şey yaşamayacağım, daha farklı bir çocuk büyüteceğim fikirlerimin hepsinin son bulduğu ana geldik. Hep korktuğum şey aslında biraz tek tipleşmeydi açıkçası, onu itiraf edeyim. Sonrasında bu siteyle karşılaştım ama evin yapılması gereken çok şey vardı. Belki de bu benim içten içe hoşuma bile gitmiş olabilir yani. Hani ben buraları zaten değiştiririm diye düşünmüştüm. Ve bu eve taşınmaya bu şekilde karar verdik. Burası ışık alan bir salon. Üç tarafında camlar var. Bayağı aydınlık. Bu eve geldiğim zaman aslında daha önceki oturduğum evlerde daha kolaydı yaptığım iş. Çünkü onların zaten kendi karakterleri vardı evlerin. Site evinde gene insanın biraz daha zorlandığı şey aslında buraya nasıl bir duygu katacağımdı. Benim için öyle en azından. İşte duvar kağıdı burada devreye giriyor. Duvar kağıdı bir illüzyon bana göre. Yaşadığın alanını bambaşka bir hale getiriyor gerçekten. Bir rüya alemine bile sokabilir sizi. Yani bu dört duvarın nerede olduğunun bir önemi kalmıyor o noktada. O yüzden duvar kağıtlarını çok seviyorum. Şöminede de hiç bu üzerindeki süslemeler falan yoktu. Onları satın aldım. Ve satın aldıktan sonra oraya monte ettirip kendim boyadım şömineyi de. Evde bir yerleri boyamayı zaten çok seviyorum. Zaman içerisinde alınmış mobilyalar var. Biz 7 senedir evliyiz. 7 senedir bu mobilyaların bazısı aileden kaldı. Bazısı benim bir yerlerden bulduğum şeyler. Bazısı Gümüşsuyu'ndaki evde almıştık da bazısını Kandilli'deki eve almıştık. Hepsinin bir karması aslında. Ben bir şey alınca uzun süre kullanmayı da seviyorum ve çok bir şey de almıyorum. Ama zaman içerisinde 7 senede bunlar birikti gördüğünüz şeyler. Mesela bu gördüğünüz koltuk zaten Ikea'nın koltuğu. Herkes bu koltuğu bilir. Bu kadar karmaşanın içinde biraz daha sakinlik verdiğini düşünüyorum ve koltuğun rahatlığını çok seviyorum. Bu da Mudo'nun bir koltuğu. Gene bunu da ilk taşındığım zaman Kandilli'de almıştım ama hala çok severek kullanıyorum. Televizyon ünitem için de onu da bir demircide yaptırmıştım. Aslında benim telefonumu açarsanız bir sürü usta ismi görürsünüz. Demir ustası, işte marangozum, boyacı ustam, hepsi gerçekten herhalde çok fazla ustam var sağ olsunlar. Ve bir şey hayal edince yapmam çok kolay. Aslında insanlar genelde şundan korkuyorlar. Hep ustayla uğraşmak, bir şey tasarlatmak, onu yaptırmak çok zor gibi geliyor. Aslında hiç de değil. Hatta gelinen rakamlarda belki de çok daha makul fiyatlara uğraşıp bulup aslında ustasını yaptırıp evinizde kullanabilirsiniz. Bu yemek masası bir mermer bir masa. Altına da metal ayakları var. Bunu gene kendim yaptırmıştım. Ama biraz sık sık taşındığımız için mermer masanın bir sonraki eve olup olamayacağını, sığıp sığamayacağını bilemediğimden dolayı buna daha parlak bir fikirle yaklaşmaya karar verdim. Mermer masayı 3'e böldük. Aslında bu 3 ayrı masa altlarından monte edilebiliyor. Böylelikle ben hani yine başka bir yere taşındığım zaman diyelim ki
Hani tek bir tanesini ayrı, ikisini yine beraber veya üçünü tekrar beraber veya üçünü ayrı ayrı bile kullanabileceğim hale geldi. O yüzden bu yemek masasını çok kullanışlı buluyorum ve çok seviyorum. Arkada gördüğümüz büfe de Çukurcuma'dan aldığım minik bir camlı büfe. Burası bizim mutfağımız. Gerçekten çok zaman geçiriyoruz mutfakta. Zaten her akşam da ev yemeği yemeyi seviyoruz. Bersten özellikle çok sever. O yüzden mutfak hem bir paylaşım yeri, hem çok güzel lezzetlerin denendiği bir yer. O yüzden bir keşif alanı. Mutfak çok önemli bizde. Burayı dekore ederken aslına bakarsanız genel şeyine çok fazla dokunmadım. Bu dolaplar vardı. Sadece kulplarını değiştirdim. Çünkü kulp bence gerçekten çok önemli. Özellikle herhangi bir mobilyadaki kulbu alıp değiştirdiğiniz anda tamamen havasını değiştirebiliyorsunuz bir işin. Bulaşık makinemin kapağını böyle bir kapak yaptırdım kendi ahşapçıma. Onun haricinde buradaki kapakları değiştirdim. Yani çıkarttım aslında. Onlar yerine perdeler koydum. Bence burayı tamamlıyor ve bir espri katıyor aslına bakarsanız. Çünkü bu mutfak aslında çok şık ve çok lüks, çok minimal, jilet gibi bir mutfak değil. Madem öyle değil, o zaman hakkını verelim, biraz daha duygu katalım istedim. Biz çok kalabalık bir aileyiz. 4 kız kardeşiz. İşte annem, babam ve 4 kız kardeş her akşam yemeğe oturduğumuz zaman kalabalık, kocaman masalara çok alışığız. Bizim için çok önemli hatta. O yüzden yemek yapma işini çok severek yapıyorum. Ama yemek yaparken tabii ki hayatımı kolaylaştıran şeyler istiyorum. Çünkü telepşin yemeklerini de kendim yapıyorum. Akşam rutin yemeklerimizi de yapıyorum. Misafirimiz geliyor falan, hep beraber Berstan'da da çok fazla mutfağa giriyoruz. Onda da şahane yemekler yapıyor. Veya ailemizden birileri geliyor. Hemen pratik bir şeyler yapmam gerekiyor. O yüzden de benim hayatımı kurtaran bir tane alet var. Boş'un mama. Onu çok kullanıyorum. Yani mutfak tezgahında çok fazla alet olmasını da sevmiyorum. Olan aletlerin de benim stilime çok yani bu mutfağın daha doğrusu stilini tamamlamasını istiyorum. O da çok fazla olmuyor. Yani hem kullanışlı, pratik kullanabileceğim, hem de işte mutfağın genel havasına uyabilecek aletlere çok bakmıştım. Sonra bunu gördüm. Bu her şeyi yapan bir şey. Hani isterseniz makarna yapabiliyorsunuz, isterseniz soğan kıyabiliyorsunuz. Gün içinde mesela telepşin yemeklerinde çok pratik bir sürü sebzeler oluyor. Onu hemen kıymak gerekiyor, yapmak gerekiyor. Veya bir arkadaşım geliyor, bir misafirim geliyor. Burada hep beraber sohbet eşliğinde makarna yapabiliyoruz. Hem doğruyor, hem rendeliyor, hem yoğuruyor. Kıyma makinesi olarak kullanılabiliyor. O yüzden hayatımızı kurtarıyor diyebilirim. Hepsini yapan bir mutfak makinesi. Hem stilini çok seviyorum, hem hayatımı inanılmaz kolaylaştırdı. Tezgahta da bir sürü alet olmaması benim için çok avantajlı oldu. Bu gördüğümüz şeye terek diyorlar. Bu bir tabaklık. Yani biraz süs gibi duruyor burada sanki ama hiç süs değil. Ben bütün tabaklarımı, bütün bardaklarımı, bütün aldığım her şeyi aslında kullanmayı seviyorum. Bazen bunun içine çiçek ekiyorum, bazen bunun içine salata servisi yapıyorum ama bütün evimizdeki her şey aslında sadece görüntü değil, muhakkak kullanılır şeylerde. Burası
da mutfağımızın diğer tarafı. Bu masayı kendim yaptırdım. Özel üretim diyorlar ya, işte ondan. Evdeki en sevdiğim mobilyalardan bir tanesi. Çukurcuma'dan almıştım. Çok seviyorum. İçinde acayip çok şey oluyor. Çünkü ben çok tabak, çanak, sunum falan hastası biriyim. Özellikle tabii ki desen çılgını ve desen delisi olduğum için desenli tabaklar, çanaklar gördüğüm zaman hiç dayanamıyorum. Ama emin olun bu dolabın içindeki her şeyi, ama her şeyi kullanıyorum. Yani kullanmadığım hiçbir şey yok. Ama bu camlı dolaplar hem bir sergileme alanı gibi hem de çok şey alıyorlar. Burası da bizim yatak odamız. Yatak odamızda gördüğünüz gibi gene her yerdeki bir sürü desen var. Bu odada benim gene çok sevdiğim, bakınca ne yapabilirim buraya dediğim ve bir şey başarmış olmaktan mutlu olduğum şeylerden bir tanesi de şu dolap. Aslında bu dolabı 200 liraya bir eskiciden aldım. Bayağı dökülen bir dolaptı. Kendi duvar kağıdı desenlerimden bir tanesine duvar kağıdına bastırıp uygulamacıma uygulattırdım üzerine ve şimdi onu herkes, böyle uzaktan gören herkes aslında böyle taşla kaplanmış, süslenmiş bir dolap olduğunu zannediyor, düşünüyor. Fotoğraflarda da öyle çıkıyor, gören de herkes ne güzel falan diyorlar. Ama aslında o kağıt kaplama. Kullandığımız yatak bir su yatağı aslında. Baktığınızda şöyle dokunduğunuzda anlayabiliyorsunuz. Ama su yataklarının aklımızda kalan şeyi hep böyle hani çok sallanan olması falandı. Ama öyle değil, artık yeni nesil su yatakları sadece saniye dalgalanmalara göre satılıyor zaten. Bu da öyle bir yatak ama çok severek kullanıyoruz. Burada yatak başını, bu aslında çok standart bir su yatağı olduğu için bunun bir esprisi yoktu ama ben buna bir yatak başı yaptırdım. O aslında bir tekstil, yani kumaş, gene bizim baskılardan ama içine bir sünger yaptırtıp yatağın arkasına o süngeri geçirttim aslında. Burası Trepş'in işte oyun alanı kısmı. Burada aslında mümkün olduğu kadar az mobilya olsun ve Trepş'e daha fazla alan kalsın istedim. Bölüm bölüm değerlendirmeye karar verdim. Bu taraf Trepş'in rahat rahat takla atabileceği, oyun oynayabileceği, yastık savaşı yapabileceği, özgür olabileceği bir alan aslında. Bu yastıklardan ve bu minderlerden inanılmaz yaratıcı şeyler yapabiliyor. Mesela kocaman bir ev yapabiliyor onları birleştirip. O kocaman kaya yapıp burasını da deniz ilan etti. Denize atladığını düşünerek bu diğer minderden bunun üzerine atlıyor. Çocuğa inanılmaz bir hayal gücü sağlıyor aslına bakarsanız. Ve bu yüzden de aslında iyi ki yapmışım diyorum. Sadece kullanımı rahat, çocukların boyuna uygun olduğu için falan değil. Aslında ona inanılmaz bir büyük ve zararsız oyuncaklar haline geldi. Buradaki mobilyaların hepsi aslında ayrı ayrı yerlerden alınmış. Çok eski antikacılardan toplanmış mobilyalar. Çok çok sevdiğim bir şey zaten bu. Bu arkamda gördüğünüz büfe de aynı şekilde çok eski bir büfe. Ama çok ciddi bir yük aldı bizden. Çünkü normalde kitaplığımızda bir sürü şey tutuyorduk. Sadece kitaplarımız yoktu. Onun haricinde ne bileyim anı defterlerimiz, çocukluğumuzdan kalma resimler, fotoğraflar falan hepsi ayrı bir yerde duruyordu. Ama böyle bir dosya dolabı gerçekten insanın hayatını inanılmaz kurtarıyormuş. Burada bir de Trepş'in bir tane masası ve sandalyesi var.
ve taburesi. Aslında çocuk odasında, çocuk oyun alanında, çocuk odasında her neyse hepimiz ebeveynler olarak masalar arıyoruz, sandalyeler arıyoruz. Ve uygun fiyatlı bulduğum şeylerin hiçbiri beni mutlu etmiyordu. Bu beğendiğim şeylerin hiçbirinin fiyatı da beni mutlu etmiyordu. Çünkü gerçekten çok kısa süre kullandıkları mobilyalar bunlar ve bir süre sonra mecburen elden çıkarmanız gereken şeyler. O yüzden aslında şöyle bir şey yaptım. Gene eskicilerden, Çukurcuma'dan gene bir tane sehpa aldım. Ama hafif normal sehpalardan biraz daha büyük bir sehpa, biraz daha yüksek bir sehpa. Onu tilepşi masası yaptım. Burası girişle beraber karşınıza çıkan o merdivenin indiği alan. Hemen bu arkamda görmüş olduğunuz kapı ise bir dolaba açılıyor. Yani burayı da ben yaptım aslına bakarsanız. Merdiven normalde bayağı bir merdiven boşluğuyla devam ediyordu ama bu alanı küçük bir ardiye dolabı haline getirdim. Bu kapıları da Bauhaus'tan aldım ve çok da makul bir fiyata aldım aslına bakarsanız. Buraya yapılan alçıpanı da bu kapıya uygun ölçüde yaptırdım. Dolayısıyla sanki bu kapıları buraya özel yaptırmış gibi oldum. Burası çok ciddi bir depolama alanı oldu bizim için. Burası da Tilepş'in aslında uyku odası diyebilirim. Bu yatağı seçerken aslında çok düşündüm. Bakarken çocuk yatakları bir türlü içime sinemiyordu. Bunu buldum. Yatak başlarını ve yatağı buldum aslında. Karyolayı buldum. Ve ona yeni bir baza yaptırdım. Ondan sonra da bu yatak artık Tilepş'in yatağı oldu. Bu odada çok fazla bir şey göremezsiniz. Tilepş'in bir kıyafetlerinin olduğu, eşyaların olduğu bir dolabı var, yatağı var ve başucunda da kitapları var aslında. Burada akşamları işte ona masal okuyup onu uykuya geçirme anlarını beraber paylaşıyoruz. Burası bizim 3 banyomuzdan bir tanesi. Burada da neler yaptık aslında? Az bir fayans kullanmaya çalıştım ben çünkü daha fazla duvar görmek istedim. Zaten çok küçük bir alandı. Tavana kadar fayans istemedim. O yüzden bütün buradaki fayanslar kırıldı ve yarıya kadar bu mozaik fayansları yaptık. Burada aslında çok sevdiğim bir şey vardı. O da buradaki mermer lavabo. Çok güzel bir mermer lavaboydu bu. Altında da standart bir dolap vardı, 2 kapılı. Ben o dolabı çıkarttım, altına demirden bir ayak yaptım ama o ayakların yanlarında da havlu asma yerleri de var. Hem buna gerçekten bir dönem duygusu kattı. Hem de benim için çok daha işlevsel hale geldi. Altında da bir rafı var. İstediğim gibi oraya bir sürü şey koyabiliyorum. Bu arkamda gördüğünüz kapının olduğu yerde çok küçücük bir küvet vardı. Onu söktürüp çamaşır makinesi ve kurutma makinesinde onun arkasına sakladım böylelikle. Ve gene Bauhaus'tan aldığım kapıları buraya taktım. Banyonun içerisinde bir ahşap kullandığım için bu mermer görünümlü fayanslarla ahşabın uyumunu seviyordum zaten. O uyum çok hoşuma gitti. Burada diğer bence çok burayı değiştiren, küçük de olsa insanların girdiği zaman hoşuna giden şey aslında bu tavan. Bu tavandaki süslemeler
Poliüretan değil ama köpük. Köpük olması tabii ki bunların çok uygun fiyatta olmasını sağlıyor. Siz de eğer istiyorsanız hem izolasyon adına hem de aslına bakarsanız böyle bir duygu katmak adına mekana böyle boylu boyunca köpüklerle tavanlarınızı kaplayıp onları boyayabilirsiniz benim yaptığım gibi. Ve bambaşka bir dünya yaratabilirsiniz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Burasının büyüklüğüne çok vurulmuştum ilk geldiğim zaman ve bu merdivenin şeklini çok sevmiştim. Burası aslında bir karşılama alanı da diyebiliriz. Biz 4 kız kardeşiz. Evde 5 kadın olarak yaşadık ve gerçekten kadının kıymetini, değerini çok biliyoruz. Öyle büyüdük. Hatta oğlum var şimdi ve onun da kadının kıymetini çok bilmesini istiyorum. Buna çok önemsiyorum. Burada gördüğünüz tablolar aslında hüzünlü kadınların tabloları. Biraz o yüzden de onları biriktirdim sanki. Aslında 2 tanesi Bersa'nın daha evlenmeden önce Bersa'nın sahip olduğu tablolardı ve sonrasında çoğaldılar. Bir tanesi Betül Demir'in tablosu, bir tanesi de Jale Çanay'ın tablosu. İnşallah herkes tabii ki kadının değerini bilir ve onlara saygı gösterir. Bunlar her baktığımda bana onu hatırlatıyor. Bu duvarı aslında boylu boyunca perdeyle kapattım. Bunun sebebi bu duvarın arkasında bir sürü kablo var ve bu kabloları nasıl kapatacağımı bilemediğim için burayı büyük, kalın, böyle gösterişli perdelerle kapatmayı tercih ettim. Buraya da duvar kağıdı yapmak veya duvarları kırıp kabloları alttan geçirmek falan açıkçası istemedim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben aslında şöyle diyorum, evinize giren insanın hissettiği aslında tamamen sizsinizdir. Bugün siz benim evime girdiniz, bizleri hissettiniz. İnşallah sevdiniz, beğendiniz. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.